Son dönemde Karabağ'dan Libya'ya, Suriye'den Ukrayna'ya, hatta en son İran Savaşı'na kadar bütün savaşlarda büyük bir değişime şahit olduk. Her cephede farklı taktikleri, farklı silahları izledik. Ama hepsinin bir ortak noktası vardı ki o da dronlar. Gözcü dronlar, kamikaze dronlar, mühimmat bırakan dronlar. Sayısız türüyle tanıştık bu robotların. Savaş sahalarında dengeler bu robotlardan dolayı alt üst oldu. Cepheler el değiştirdi. Askerlerin psikolojileri darbe aldı. Koskoca Rusya bunlardan dolayı Ukrayna'da ilerleyemedi. Yarın bir gün bir savaşa girdiğimizde emin olun ki bizim için de büyük sorun oluşturacak bu dronlar. Hatta oluşturabilirdi diyelim. Çünkü ilk olarak akla şu soru geliyor. Bunlara karşı etkili bir çözüm yok mu? Evet var. Hatta Türkiye bu konuda dünyada çok özel bir konuma sahip. Türkiye'nin anti-drone sistemlerini daha önce bu kanalda defalarca konuştuk. Şimdi ise belki de en özeline geldi sıra. Çünkü bugün Aura Sebilon sponsorluğunda Türkiye'nin ilk önleyici drone'u Skydagger Hunter'ı konuşuyoruz. Ve çok özel bir soruyu cevaplayacağız. Hunter, İran'ın Şahit 136'sını havada imha edebilir mi? Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Öncelikle bugün konumuz olan sistemin mimarını kısaca bir tanımanızı istiyorum. Çünkü önümüzdeki dönemde bu şirketi bol bol duyacaksınız. Skydagger'dan bahsediyorum. Skydagger, Baykar bünyesinde kurulmuş bir şirket. Bunun işi de yine insansız hava araçları ama çalışma alanları daha küçüktür onlar. Adını daha yeni duymaya başladık ama bence en az Baykar kadar önemli bir şirket bu. Çünkü modern savaşları hep birlikte izliyoruz. Özellikle drone savaşı dendiğinde akla ilk olarak şu an devam eden Ukrayna savaşı geliyor. Bu tarz küçük dronların düşmanı yıpratmak için ne kadar yoğun şekilde kullanıldığını hep birlikte gördük. Ve anlıyoruz ki artık yavaş yavaş milyarlarca dolarlık platformların devri kapanıyor. Çünkü Skydagger gibi şirketler milyar dolarlık platformlara karşı birkaç bin dolarlık sistemlerle sonuç alabilme kabiliyeti kazandırıyor. Şirket bu yıl yıllık 120 bin adetlik seri üretim kapasitesine ulaşmış durumda. Muhtemelen bu alanda bir dünya rekorundan bahsediyoruz. Çünkü ben tek şirkette daha büyük bir üretim potansiyeli görmedim daha önce. Varsa yorumlara yazarsınız. Skydagger'ın en önemli yönlerinden biri de üretim sürecinde dışa bağımlılığı minimuma indirmiş olması. Şu an ürettikleri dronların elektrik motorundan uçuş kontrol sistemine kadar her şeyi yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretiliyor. İşte bugün konumuz olan Hunter drone'u böyle potansiyelli bir şirkete ait. Bunu niye özellikle belirttim? Çünkü bu tarz sistemlerden beklentimiz büyük ve Skydagger'da bu beklentiyi karşılayabilecek potansiyel var. Onu görmenizi isterim. Peki, şimdi gelelim en önemli kısımlardan birine. Yani platformun kendisine. Hunter hangi kabiliyetlere sahip? Hunter çok büyük bir boşluğu dolduruyor. Drone tehditlerine karşı geleneksel hava savunma füzeleri ya hiç kullanılamıyor ya da maliyet etkin değil. Karşı taraf maksimum birkaç bin dolarlık bir drone fırlattığında ona her seferinde birkaç yüz bin dolarlık bir savunma füzesi atmak zorundaysanız o savaşı uzun süre sürdüremezsiniz. Hiçbir devletin böyle bir savaş sürecine gücü yetmez. İşte böyle durumlarda Hunter maliyet etkin bir çözüm. Farklı bir tasarımı var. Yani bildiğimiz drone sistemleri gibi değil. 4 motorlu ve sabit kanatlı hibrit bir konfigürasyon. Bu sayede araç dikey kalkış yapabiliyor. Yani her ortamda kullanılabilir. Ardından yüksek hızda yatay uçuş kısmı başlıyor ve hedefini bu şekilde yakalıyor. Teknik özelliklerine şöyle kısaca bir değinirsek, maksimum hızı 320 km, 500 gram harp başlığı taşıyabiliyor. Sahada kamikaze olarak gördüğünüz dronların hemen hemen hepsine karşı bu patlayıcı miktarı yeterli. Hunter'ın çift kamerası var. Hem gündüz hem termal kamerası. Yani 7/24 görev yapabiliyor. 500 metre mesafeden hedefe kilitleniyor. 20 kilometre menzili var. İrtifa limiti de 6,4 kilometre. Şimdi kısaca imha sürecini bir özetleyelim. Yani Hunter düşman dronlarını nasıl imha ediyor? Yöntemi ne? Bu soruyu bir cevaplayalım, kafanızda iyice netleşsin süreç. Düşman bir drone'u sizin bölgenize gönderdiğinde angajman döngüsü ilk olarak yer konuşlu radar sistemlerinden gelen verilerle başlıyor. Hunter, Aselsan tarafından geliştirilen Aura 100G, Arda drone tespit radarıyla tam entegre çalışıyor. Tabi sadece bununla sınırlı değil. Türkiye'nin bütün radar altyapısı birbiriyle entegre şekilde çalıştığı için aslında Hunter için de çok büyük bir radar ağının verisiyle harekete geçiyor desek yanlış olmaz. Ama esas tam entegre çalıştığı radar Aura 100G. Bu radar Ku bandında çalışıyor. 7,5 kilometrelik bir menzil içerisindeki küçük hedefleri takip edebiliyor ve önleme drone'una bu veriyi aktarıyor. Ardından Hunter fırlatılıyor ve 320 kilometre
hızla hedefin koordinatlarına doğru ilerliyor. Bölgeye doğru bir kör uçuş yok çünkü yer istasyonu ve radar verileri onun bölgeye veri destekli ilerlemesini sağlıyor. Hedefe 500 metre mesafe kaldığında Hunter'ın üzerindeki yapay zeka işlemcisi ve çift kameralı altyapı devreye giriyor. Yapay zeka hedefi görsel olarak tanımlıyor ve ona kilitleniyor. Bu kısım otonom. O yüzden gecikme falan olmuyor. İnsan hatası diye bir şey yok. Hedefin kaçış manevraları anlık olarak yanıtlanıyor ve ardından terminal safhaya geçen Hunter doğrudan çarpma ya da 500 gramlık harp başlığının patlamasıyla hedefini havada imha ediyor. Test videolarında aracın hedef İHA'yı kanat ucu gibi böyle kritik yerlerinden vurarak doğrudan düşüşe zorladığını gördük. Yani hedefini bir şekilde imha edebilen bir platform. Dünyada muadili var mı derseniz, evet muadilleri var. Mesela ABD'de Raytheon tarafından üretilen Coyote var. Bu aslında biraz füzeye de benziyor ve Hunter'a çok da rakip sayılmaz çünkü 125 bin dolar maliyeti var. Bunun dışında İngiltere'nin Mars Interceptor çalışması var. Bunun maliyeti daha düşük. 30 bin ile 50 bin dolar arası ama proje daha çok erken aşamada ve çok fazla hakkında bilgi yok. Tam olarak Hunter'a muadil olabilecek sistem hangisi derseniz Ukrayna'nın geliştirdiği Wild Hornet Sting sistemi diyebilirim. Mantık aynı, özellikler benzer ve fiyat olarak da 2100 dolar. Hunter'ın fiyatı nedir bilmiyorum ama elbette o da çok düşük maliyetli, rekabetçi bir sistem olacaktır. Peki bunun Türk ekonomisine bir katkısı olur mu? Öncelikle şunu unutmayın ki bu sistemler bir savaş anında artık mermi gibi harcanan sistemler. Yani siz böyle bir sistemi geliştirip ciddi bir miktarda da üretebilecek hale geldiğinizde bunun alıcısı tahmininizden çok daha fazla olur. Düşünün, Skydagger ne kadar yeni bir şirket ama ürünlerini şimdiye kadar 14 ülkeye ihraç ettiler. Ve bunlar hali hazırda savaş halindeki ülkeler bile değiller. Bunlar bir savaşa girdiğinde şu ana kadar gerçekleşen ihracat rakamı olan 30 bin çıkacak 300 bine ya da 3 milyona. O zaman ekonomiye nasıl bir katkı sunacağını daha net göreceğiz. Hatta şöyle yapalım. Ukrayna savaşı üzerinden böyle bir konuyu somutlaştırmaya çalışalım. Ukrayna eğer ki bizden Hunter sistemini bu savaşta kullanmak üzere almış olsaydı nasıl bir alım potansiyeli olurdu? Rusya 2025 yılı boyunca Ukrayna'ya 54 binden fazla uzun menzilli kamikaze drone fırlattı. Yani günde ortalama 150-200 arası drone Ukrayna'ya karşı ateşlendi. Ukrayna da günde yaklaşık 9000 adet farklı tiplerde drone kullanıyor. Yani bu tüketim hızını hesaplarsanız yıllık bazda milyonlarla karşılaşırsınız. Rusya'nın gönderdiği uzun menzilli dronların %80, %90 gibi bir kısmı Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından durduruluyor. Ama bu süreçte çok pahalı füzeler hızla tüketiliyor. Eğer Ukrayna o füzeler yerine Hunter'ı bugün Ukrayna Savaşı'nda yoğun şekilde kullansaydı günlük kullanımı 300 ile 500 arası olurdu. Yani 150 ile 200 arası kamikaze drone saldırısını bertaraf etmek istiyorsanız sahte hedefleri ve hata olasılıklarını da göz önünde bulundurursak 300 ile 500 arası Hunter kullanırsınız. Cephe hattında uzun menzilli kamikaze dronlar dışında bir de keşif dronları var. Bunlar için de Ukrayna'nın her gün 200-300 adet Hunter kullanması gerekirdi. Bu ne demek? Günde 500 ile 800 arası drone kullanımı. Bu da ayda 15 bin ile 24 bin arası bir talep anlamına geliyor. Düşünün, Ukrayna gibi bir savaş ortamında yıllık bazda sadece tek bir ülkeden gelecek talep 200 bin adeti aşabiliyor. Ve dünyada ne kadar bölgede gerginlikler olduğunu gözünüzün önüne getirin ve ona göre bir hesaplama yapın. Yani küçük ve düşük maliyetli gibi görünen bu sistemler Türk ekonomisine gerçekten çok büyük katkı sağlayacaklar diyelim ve drone ile ilgili son kısma geçelim. Belki de en önemli kısım. Birçoğunuzun beklediği soruya. Son bir aydır dünyada en çok konuşulan kamikaze drone İran'ın Şahit 136 drone'u. Çünkü özellikle Körfez'deki ABD hedeflerine ve Körfez ülkelerinin tesislerine bu drone'la çok yoğun saldırılar yaptılar. Yani muhtemel bir gerginlik olduğunda, illa İranlı olmasına da gerek yok. İran'ın etki alanındaki herhangi bir devletle muhtemel bir gerginlik anında üzerimize en çok gelecek sistemlerden biri Şahit 136 olacak. Peki Hunter bu kamikaze drone'u engelleyebilir mi? Detaya geçmeden önce kısa ve öz şekilde cevap verelim. Evet, engelleyebilir. Tabi böyle deyince ilk olarak insan aklına hız geliyor. Sadece o çerçeveden bakarsak Hunter'ın işi kolay. Çünkü Hunter saatte 320 km üzeri hıza sahip. İran'ın Şahit drone'unun hızı saatte 185 km. Yani kolaylıkla onu yakalayabilir. Ama bu iki sistemin havada kapışması sadece bir hız meselesi değil. Aynı zamanda bir tespit ve takip meselesi. O yüzden daha detaylı şekilde değerlendirmek gerekiyor. Mesela Hunter'ın sahip olduğu hassas güdüm bu karşılaşmada Şahit 136 için büyük bir sıkıntı oluşturacak. Çünkü Hunter'ın terminal aşamada kullandığı kameralardan bahsetmiştik. Bunlarla hedef kilitlerini takip ediyor. Şahit 136 yüksek ısı yayan bir motora sahip ve bu tarz motorlar kızılötesi sensörler için oldukça kolay şekilde takip edilen motorlar.
motorlar. Bir de Hunter'ın radar avantajı var. Az önce bahsettiğimiz Aselsan İHA tespit radarı sayesinde Şahit 136'ya karşı eli oldukça güçlü. Çünkü bu radar düşük radar kesit alanına sahip kamikaze dronları zorlanmadan tespit edebiliyor. Bir de ciddi bir maliyet avantajı var. Şahit 136 gibi yoğun ve sayıca fazla kullanılan kamikaze dronları düşürmek için hava savunma füzesi kullanmak zorunda kalsanız maliyeti düşünmek zorunda kalırdınız. Ama Hunter için bu geçerli değil. Fazla kullanma şansınız var. O yüzden de başarı şansınız elbette artıyor. Tabi aklınıza bazı kısıtlılıklar da gelebilir. Şahit 136'nın menzili neredeyse 2000 kilometre. Hunter'ın menzili 20 kilometre. Şahit 136'yı nasıl yakalasın diyebilirsiniz. Ama zaten bu Hunter'ı belli bir bölgeyi savunma için kullanacaksınız. Yani 20 kilometre bu iş için yeter de artar bile. Tabi böyle konuşunca şu tarz eleştiriler gelebiliyor. Nasıl olur da bir sistemin %100 başarılı olacağını iddia edebilirsin diyenler olabiliyor. Haklı da bir eleştiri. Ama zaten kimsenin öyle bir iddiası yok. Türkiye'nin de bu tarz dronları engellemek için tek yolu Hunter değil. Türkiye'nin bu iş için kullanabileceği bir sürü farklı hava savunma sistemi var. Atom mühimmatı kullanan hava savunma sistemleri zaten ilk önlemeyi yapacaklar. Onlardan kaçabilenlere Hunter fırlatılır. Ya da önce Hunter kullanılır sonra onlar kullanılır. Ya da sahada hareket halindeki birlikler yanlarında yakın hava savunma sistemi yoksa bu sistemi yoğun olarak kullanabilirler. Yani Türkiye'nin elinde bu konuda çok fazla seçenek var. Türk ordusunun eli bu konuda çok güçlü. Ama her yeni sistem Türkiye'nin bu konudaki başarı şansını biraz daha arttırıyor. Ve içinde bulunduğumuz çağ bu alana çok ciddi yatırım yapılması gerektiğini gösteriyor bize. Ve bu alana yapılan her yatırım, geliştirilen her ürün, her proje hayati bir öneme sahip bizim için. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.